Ukrayna-Rusya arasında neler oluyor bakalım. Ukrayna'nın Kursk'u işgal ederek oynadığı kumar ters tepmek üzere aslında. Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusundaki Pokrovsk şehrine dayanmış durumda. Eğer bu nokta ele geçirilirse Ukrayna'nın Donbas'taki savunması da delinmiş olacak ve artık Zelenski de durumun zorluğunun kabul etti. Ukrayna Doğu cephesinde Rusya'nın ilerlemesini durdurmak için Kursk'u işgal etti ama riskli kumar geri tepti. Putin, Zelenski'nin varsayımının aksine askerlerine Kursk'a yığmadı. İşgale şimdilik sert cevap vermeyip Ukrayna'nın doğusuna odaklandı. Ve şimdi Ukrayna Doğu cephesinin en kritik kentini kaybetmek üzere. Rus birlikleri Pokrovsk kentine dayandı. Sadece 10 kilometre uzaktalar. Eğer burası düşerse Ukrayna'nın savunma hattı delinmiş olacak. Bu senaryoda tüm Donetsk bölgesi Rusya'nın eline geçebilir. Dahası Rus birlikleri Dnipro'ya ilerleyebilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın hesabı tutmadı dedi. Evet, halkımız özellikle Kursk bölgesinde zorlu bir sınavla karşı karşıya. Ancak düşman Donbas'taki saldırımızı durdurma hedefine ulaşamadı. Ordumuz Donetsk'te her gün 200-300 metre değil, kilometrelerle ilerliyor. Kursk'ta kalan çetelerin hesabına sonra bakacağız. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise son 2 günde Rus askerlerinin Doğu cephesinde ilerleme kaydetmediğini öne sürdü ancak durumun zorluğunu kabul etti. Zelenski, Kursk'u işgal operasyonunun sonuç getirmesinden hala umutlu olduğunu da söyledi. Kursk operasyonu plana göre gidiyor. Pokrovsk ve Torez cephelerinde daha az Rus askeri olması nedeniyle çatışmaların yoğunluğunda azalma olabileceğine inanıyoruz. Ancak şimdilik durumun zor olmaya devam ettiğini görüyoruz. Rus güçleri Doğu cephesinde ilerlerken Ukrayna cephedeki asker açığını kapatmaya çalışıyor. Artık 40 ve 50'li yaşlarda erkekler de askere alınıyor. Öte yandan Rusya sadece Donetsk'e değil Ukrayna'nın diğer bölgelerine saldırmaya devam ediyor. Yine füzeler ateşlendi ve İHA'lar yollandı. Rusya'nın Ukrayna'nın Poltava kentindeki askeri eğitim tesisine düzenlediği saldırıda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Bu Moskova'nın Şubat 2022'de başlattığı işgalden bu yana gerçekleşen en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti. Zaporijya'da bir otel vuruldu. Biri çocuk, 3 sivil öldü. Harkov'da ise devam eden saldırılar yüzünden metro istasyonu okula dönüştürüldü. 3 tane yeraltı okulu daha inşa ediliyor. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaretleri devam ediyor. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararına rağmen Moğolistan'a gitti ve tutuklanmadı. Aksine kırmızı halıyla karşılandı. Uçaktan indi ama emniyet güçlerince değil, kırmızı halıyla karşılandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında verdiği tutuklama emrine meydan okuyup Moğolistan'ı ziyaret etti. Bu Rus liderin Lahey'deki mahkemeye üye bir ülkeye yaptığı ilk resmi ziyaret. Tutuklanmayacağından son derece emin olan Putin geceyi Ulanbator'da geçirdi. Ardından Rus lider için karşılama töreni düzenlendi. Şeref kıtası Putin'i selamladı, orkestra Rus Milli Marşı'nı çaldı. Ukrayna ve Avrupa Birliği ziyaretten önce Moğolistan'a Putin'i tutuklaması için çağrı yapmıştı. Kremlin ise Putin'in bu seyahati yapmasından endişe etmediklerini açıklamıştı. Peki Moğolistan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına neden uymadı? Bu durum Moğolistan coğrafi konumu ve Rusya ile ilişkileriyle açıklanıyor. Eski bir Sovyet ülkesi olan Moğolistan, enerji açısından Moskova'ya büyük ölçüde bağımlı. Zaten iki ülkenin liderleri Rusya'nın Yamal bölgesinden çıkarılan doğalgazı Moğolistan üzerinden Çin'e taşıyacak yeni bir boru hattının inşasını da konuştu. Rusya ile Çin arasında sıkışmış bir noktada yer alan Moğolistan, iki güçlü komşusu arasında dikkatli bir denge kurmaya çalışıyor. Moğolistan'ın Putin'i tutuklayamaması uluslararası ceza hukuku sistemine ağır bir darbe olarak yorumlanırken Putin'in sembolik de olsa zafer elde ettiği söyleniyor. Kiev tepkili. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Moğolistan bir suçlunun adaletten kaçmasına izin verdi. Savaş suçlarının ortağı olduğu açıklaması yaptı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin emri üye 124 ülkeyi Putin'in kendi topraklarına ayak basması halinde tutuklayıp
Lahey'e nakletmesini zorunlu kılsa da pratikte Moğolistan'ın bu karara uymaması hakkında yapılabilecek çok az şey var. Hukukçulara göre Uluslararası Ceza Mahkemesi işbirliği görevini ihlal ettiği için Moğolistan'ı yargılayabilir ve kınama verebilir. Ancak bu süreç Moğolistan'a yaptırım getirilmesi gibi ciddi sonuçlar getirmiyor.